Evet arkadaşlar, bugün acı biber turşusu yapacağız ama közlenmiş acı biber turşusu yapacağız. Bunlar benim acı biberlerim. Bir miktarı bu şekilde ince uzun çok acı biber bunlar. Ve bir miktarı da şöyle balık biberi arkadaşlar. Pazarlarda bolca bulunan, bunlar fazla acı değildir arkadaşlar. Acı pek yiyemezseniz bunlardan alın. Ama acıyı çok severseniz bu şekilde bunlardan tüketin. Evet, şimdi közleme aşamasına geçelim. İki çeşit biberden yapacağım. İlk olarak bunları közleyelim. Daha sonra bunları közleyelim. Hemen közleme aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biberleri közlemeye koydum. Benim böyle bir granit tavam var. Onu da közleyeceğim. Teflon tavada yapabilirsiniz. Közmatikte yapabilirsiniz. Fırında yapabilirsiniz közleme işlemini. Her çeşit közleyebilirsiniz arkadaşlar. En pratik bu. Tavada közlemek. Evet. Yavaş yavaş şimdi biberlerin közlenmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Evet, közlenmiş acı biber turşusu yapıyoruz bugün arkadaşlar. Çok lezzetli bir turşu. Şu anda tam mevsimi, acı biberlerin artık kızarmaya başladığı zamanlar. Bol bol alın yapın arkadaşlar. Bunlar benim bahçemden topladığım biberlerim. Çok acı bunlar. Bunlar balık biberleri. Biraz hafif acıdır. Bunlar aşırı acıdır. Onun için ayrı ayrı hazırlayacağım ki hanginden yiyebilirsek ondan yiyeceğiz. Ben biberlerin saplarını daha önceden kopardım arkadaşlar. Fazla yer kaplamasın diye. Balık biberlerini de kopardım. Acı biberlerinkilerini de kopardım. Şöyle güzelce közlenmesini sağlıyoruz. Karıştırıyoruz arada bir. Bu turşuyu acı olmayan biberle de yapabilirsiniz arkadaşlar ama birazcık böyle doğrayın. Büyük oldukları için çok yer kaplarlar. Birazcık ikiye bölüp doğrayarak yaparsanız yine de olur. Bu bir göçmen tarifidir arkadaşlar. Evet, bakın başladı közlenmeye biberlerimiz. Bu şekilde biraz közlendiği zaman ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar, biberlerimiz bayağı bir közlendi. Bakın pat pat patlamaya başladılar. Şimdi bunları bir kaba alacağım. Diğerlerini közleyeceğim. Bakın. Çok güzel oldular. Artık almamız lazım. Şimdi diğerlerini közlüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da közleyeceğiz. Bir çeşit biberden de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar çeşit acıyla tatlıyla hiç fark etmez. Hepsinde olur arkadaşlar bu turşu. Evet. Balık biberleri de közledik. Artık ocağımızı kapatabiliriz. Bu kadar yeterli. Şimdi kavanozlara doldurma aşamasına geçelim. Evet. Evet, biberlerimiz hazır. Şimdi kavanozlara dolduralım. Şöyle bir tanesini düşük kenara alalım. Şu an çok sıcak. Kavanozlarımı hazırladım. 3 adet kavanoz hazırladım ama yetmezse tekrar kavanoz hazırlayacağım. Evet, kavanozları doldurmaya başlayalım. Şu anda çok sıcak arkadaşlar. Onun için elimi pek kullanmıyorum. Bakın bu şekilde dolduruyoruz. Birazcık orta yerine gelince sarımsak bırakıyoruz. Doğranmış sarımsak. Üzerine tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer kavanozumuzu da dolduralım.
Şöyle yerleştirelim. Tamam, iyi geldi. 2 adet yarım kiloluk kavanoz. Üzerine sarımsak atıyoruz gene birkaç adet. Yeterli. Tuzunu veriyoruz. Yarım yemek kaşığı her bir kavanoz için. Yarım kiloluk olduğu için yarım yemek kaşığı tuz. Sirkesini veriyoruz. Yarım çay bardağı. Yeterli. Buna da aynı şekilde. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Buna da yarım çay bardağı sıvı yağ. Arkadaşlar, verdiğim ölçüler yarım kiloluk kavanoz için. 1 kiloluk yapacaksanız çoğaltın. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Tamamdır. Şimdi sıkı sıkı kapatıyoruz. Su koymuyoruz arkadaşlar. Biberler soğumadan bu şekilde hızlı hızlı dolduruyoruz. Ters kapatıyoruz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Evet. Çok acıları doldurduk. Şimdi balıklara sıra geldi. Yine aynı şekilde balıkları da dolduracağız. Şöyle kavanozumun içine dolduruyorum. Bu şekilde biraz çokça koydum. Alabildiği kadar alsın diye. Aldırabilirsek. Büyük kaldı. Tamamdır. Sarımsakları yine üzerine bırakıyorum. Yarım yemek kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yavaş verelim ki bunu biraz fazla doldurduk. Yerlere akıtmadan. Bu şekilde. Evet. Yarım çay bardağı da sirkemiz var. Üzüm sirkesi kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da hazır. Bu aşamada soğumasını beklemeyin arkadaşlar biberlerin. Şu anda benim biberlerim sıcak. Hemen sıkı sıkı kapatıp ters çeviriyoruz ki kapaklar tutsun. İşte bu kadar, hazırlaması bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Közlenmiş acı biber turşusu tarifini. Sizler de evinizde yapar hazırlarsınız. Kışın tüketeceğimiz zamana kadar hiç bozulmadan arkadaşlar durabilir. Ne zaman tüketecekseniz açtığınızda her zaman dediğim gibi bitmeyecekse bir kerekte buzdolabında saklayın, muhafaza edin. Bu şekilde kışa kadar karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir gece bu şekilde ters çevirip kapatın. Daha sonra normal saklayacağınız ortama götürün, koyun ve istediğiniz zamana kadar saklayın. Umarım sizler için hazırlamış olduğum közlenmiş acı biber turşusu tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bunlar bizim için çok önemli. Kanalımızın gelişmesi için, büyümesi için çok önemli. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.